Bu aralar bir telefon alacaksanız GT2'yi vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Çünkü GT2 Pro'nun başına gelenler GT2'nin de başına gelecek gibi. GT2'ye fiyat performans notu verirsem herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda muazzam bir cihazın incelemesiyle birlikteyiz. GT2 Pro'nun kardeşini yani GT2'yi inceleyeceğiz ve sadece özellik bakımından değil, fiyatını oranla düşündüğümde son zamanlardaki en iyi telefonlardan biri ve rakipleriyle de kısa kıyaslamalarını yapacağız. İncelemeye geçmeden baktığımda işlemci, ana kamera ve ekran yönünde tam bir amiral gemisi cihazla karşı karşıyayız. Fiyatlara baktığımızda Realme GT2 8 GB RAM, 128 GB depolamasıyla 350 Euro'luk bir fiyata sahipken ülkemizde 11.000 TL gibi gayet iddialı bir fiyata sahip. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak Realme GT2 kutudan güzel, oldukça kaliteli bir silikon kılıf ve 65 Watt hızlı şarj adaptörüyle birlikte geliyor ve bu adaptörün kutudan çıkması da önemli bir artı. Ekran altı parmak izi okuyucunun da bizlere sunulduğunu söyleyeyim. Tasarım yönünde Realme GT2 Pro ile neredeyse birebir aynı. Kamera yerleşimi, kamera boyutları dışında çok benzer tasarımlarla karşılaşıyoruz. Tasarımcının imzasını da arkada görebilmek mümkün. Fakat malzeme kalitesi GT2 Pro'ya oranla biraz alt seviyede. Yine de kalitesiz bir yapısı yok. Dayanıklı bir tasarım burada kullanılmış. 8.6 mm kalınlık ve 199 gramlık ağırlığıyla tek elle kontrolü gerçekten zor bir cihaz diyebilirim. Ama elde tutarken çok ağır hissettirmiyor. Ekrana baktığımızda 6.62 inç AMOLED Full HD Plus ve 120 Hz tazeleme HDR10 Plus destekli 5 milyona bir kontrast oranıyla bu fiyat bandındaki S20 FE, A54 hatta fiyatının üstünde olan pek çok telefondan da çok daha iyi bir görsel deneyime sahip. Telefonu elinize aldığınızda ekranın farklı olduğunu kesinlikle hissediyoruz. Donanım kısmında Realme GT2'de Snapdragon 888'e yer verilmiş. Nispeten eski bir Yonga seti olsa da performans olarak hala sınırları zorlayabiliyor. 8 GB RAM, UFS 3.1 depolama biçimiyle fiyatının en hızlı, en tepkisel cihazıyla karşı karşıyayız. Realme UI arayüz açısından benim en beğendiğim arayüzlerden biri. Hem kullanım kolaylığı hem de sadeliğiyle gerçekten kaliteli hissettiriyor. Oyunlarda da 60 FPS iyi bir deneyime sahipken yüksek grafiklerde cihazı zorlasak bile bana mısın demiyor. Snapdragon 888 biraz fazla ısınan bir işlemci ama ısınırken performanstan ödün veren bir işlemci değil. Yani bu ısınma bize çok da olumsuz bir şekilde yansımıyor. Genel anlamıyla oldukça stabil bir performans alıyoruz. Kameralara baktığımızda arka tarafta en önemli kameramız kesinlikle ana kamera. 50 megapiksellik Sony IMX766 sensörünü burada görebilirken OIS desteğiyle de birlikte geliyor. Yardımcı kameralar 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. Ana kamera performansı sanki bir üst segment cihaz gibi hissettiriyor. Fotoğraflardaki genel kalite, renk doğruluğu, doygunluk bayağı iyi noktada. Yardımcı kameraları açıkçası çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Kesinlikle kötü değil ama fiyatının ortalamasında. Özellikle ana kameraya oranla diğer kameraları düşündüğümde bayağı bir fark var diyebilirim. Videolarda da oldukça stabil 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta 16 megapiksel Full HD 30 FPS bir kameramız var. Dostlar, genel kamera deneyimini düşündüğümde ana kameranın hem yardımcı kameralar hem de ön kameraya oranla çok daha iyi bir noktada olduğunu söylemem gerekiyor. 5000 mAh batarya 65 Watt hızlı şarja gelirken bu batarya ve hızlı şarj yetenekleriyle 0'dan 100'e 33 dakikada tam olarak doldurabilmemiz mümkün ve bu adaptörün kutudan çıkması da önemli bir artı. Batarya performansı deneyim açısından GT2'de 120 Hz'de 7 saate varan ekran sürelerini görebiliyoruz. Yani bataryasıyla da üzecek bir telefon değil. 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerine
almaya devam edecek. Realme GT2 Android 12 ile çıktı. Yani Android 16'ya kadar bir güncelleme desteğimiz var. Ama burada şöyle bir detay var. Realme güncellemeleri pek düzenli dağıtmıyor. Yani sizin telefonunuza Android 13 güncellemesi şu anda gelmişken başka bir GT2 kullanıcısına 2-3 ay sonra bu güncelleme gelebiliyor. Yine de geç de olsa erken de olsa 3 yıl güncellemeyi alacaksınız. Kablosuz bağlantılarda en güncel teknolojilere yer verilmişken Dolby Atmos stereo hoparlörlere de sahip. Genel olarak da başarılı bir ses deneyimi var. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta ise maalesef herhangi bir dayanıklılığımız yok. Şimdi en önemli kısma, yani değerlendirmeye geçtiğimizde GT2'nin en önemli artısı tartışmasız şekilde performansı ve bunu takip eden kamerası, ekranı ve tasarımı diyebilirim. Genel deneyimi bütünüyle çok büyük eksisi olmayan bir telefon ve bana soracak olursanız da bu GT2'nin en önemli artısı. Yani baktığımızda kameralarda da iyi bir performansa sahipken batarya kısmında, hoparlör kalitesinde bizi hiçbir şekilde üzmüyor. Yani bu telefon direkt olarak bir oyuncu telefonu veya kamera odaklı bir telefon diyemeyiz. Donanım olabildiğince dengede tutulmuş. GT2 Pro eğer 13.000'de kalsaydı GT2'nin hiçbir avantajı olmayacaktı. Bu noktada GT2 almayın diyebilirdim. Fakat fırsatçılar sayesinde Realme GT2 Pro maalesef şu anda 18.000 bandına kadar gelmiş durumda. Aradaki makas bu kadar açıkken ve kendi fiyat bandındaki rakiplerinin durumuna baktığımda Realme GT2 alınabilecek en iyi telefonlardan biri. Bu fiyat aralığında geride kaldığı tek bir rakibi var. O da S20 FE. Neden S20 FE derseniz, çünkü S20 FE'nin kamera performansı GT2'nin bir adım önünde. Özellikle yardımcı kameraları kıyasladığımda S20 FE'nin bariz bir üstünlüğünün olduğunu söyleyeyim. Fakat geriye kalan diğer tüm detaylarda Realme GT2 ezip geçiyor. Eğer ki tam olarak kamera odaklı bir telefon aramıyorsanız GT2'nin S20 FE'den daha mantıklı bir tercih olduğunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu aralar bir telefon alacaksanız GT2'yi vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Çünkü GT2 Pro'nun başına gelenler GT2'nin de başına gelecek gibi. Son olarak GT2'ye fiyat performans notu verirsem 8 puanı bence kesinlikle hak ediyor. Peki sizce GT2 alınır mı? Görüşlerinizi aşağıda bekliyorum. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve sonraki videoya kadar hoşça kal.